Merhaba, Think Talks'ta konuğumuz Mühendislik Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Ahmet Arif Ergin. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk Elif Hanım. Hocam tabii ki şu çağda başımıza gelenleri de hesaba katarsak artık herhalde eğitim yöntemlerinde değişikliğe gitmemek kaçınılmaz. Evet. Siz de farklı bir ders işleme yönteminden bahsediyorsunuz. Evet. Öğrenebilir miyiz yöntemin ayrıntılarını sizden? Tabii ki. Şimdi hep söylenen klişe bir şeyle başlayayım ben. Talebe ile öğrenci arasında fark vardır. Neden? Talep eden bilgiye talip olan onu isteyendir. Onun bilgiye alışı süngerin suyu çekmesi gibi olur. Ama öğrenci dediğimizde olay biraz böyle soğuklaşıyor. Zorunlu olarak öğrenmek zorunda olan, mesleği bu olan insan gibi bir algı oluyor. O yüzden kendi hayat tecrübemde gördüğüm şey şu oldu. Öğrencileri dersi öyle bir konumlandırmamız gerekiyor ki öğrenciler buna talip hale gelsinler. Çünkü neticede üniversitede bir mesleği özümseyecekler. O mesleğin erbabı olacaklar. O yüzden merak edip de ona sarılmaları çok daha hoş oluyor. Klasik nedir? Sınıfta dersi anlatırsın, Evet. işte ödev verirsin, ödev çalışılır, sonra sınav yaparsın vesaire. Burada öğrenmenin sanki aktif yeri okulmuş, dershanenin içiymiş gibi bir anlayış var. Fakat son 15-20 yıldır çalışılıyor ama duyduğum kadarıyla son ancak 5-6 yıldır net uygulamaya geçen değişik isimlerle ters öğrenme, inverted learning, flipped learning gibi isimler altında olan tersi bir anlayış var. Yani öğrenme işi sınıfta olmasın ama ölçme, değerlendirme ve hataların düzeltmesi sınıfta olsun diye bir anlayış var. Nasıl yani, sınıfta öğrenmeyecek mi öğrenci? Hayır, sınıfta öğrenmeyecek. Çünkü burası bir üniversite. Artık ilkokul değil, hoca başında durmak zorunda değil. Ben de bunu yıllardır dertli olduğum bir dersim var benim. Elektromanyetik teori dersi. Kavramlar çok fazla. 14 hafta içerisinde 26 değişik kavramı öğrencilere kazandırmamız lazım. Biz de öğrenciydik. Sınav akşamına kadar pek ilgilenmezdik. Sınav akşamında oturup hepsini çalışırdık. Ama çok kavramı olunca o sınav öncesi gece bir kabus olmaya başlıyor ve performans düşüyor. Kısa sürede öğrenilen unutuluyor. O yüzden ben de bu flip learning, tersten öğrenme yöntemini bir denemek istedim ve çok güzel sonuçlar aldık. Nedir bu? Bir döngü, haftalık döngü şöyle gerçekleşiyor. Pazartesi 2 saat dersim var. Pazartesinin 2. saatinden başlayacağım. Yeni konuyu arkadaşlara tanıştırıyorum. Kaynaklarla ilişkilerini kuruyorum. Kitabın bu sayfası, şu YouTube kanalında böyle bir video var. Şöyle şeyler çalışabilirsiniz. Onlara nerelerden çalışabileceklerine dair bir kılavuzlama yapıyorum. Bir parantez açayım burada. Herkes kendisinin en iyi öğretmen, en iyi eğitici olduğunu iddia eder. Ben de ederim. Ama bu konuyu dünyada anlatan pek çok insan var. Bugün de eğitim teknolojilerine baktığınızda kanal abonelikleri, YouTube üzerinden öğrenmeler, başka uzaktan öğrenme yöntemleriyle aslında çocuklar çok değişik ve bu işin, nasıl söyleyeyim, şovmenliğini yapacak insanlardan daha iyi öğrenme yapabiliyorlar. Benden daha iyi anlatanlar var. Dolayısıyla yönlendirme yapıp buralardan öğrenin demek, biraz iştahlarını kabartmak, talip hale getirmek. Ondan sonra da orta ve kolay düzeyde bir soruyla, ödevle öğrencileri baş başa bırakıp Cuma gününe kadar onun üzerine çalışmalarını sağlamak. Cuma sabahı saat 9'da herkes Yeditepe Üniversitesi'nin çok uzun süredir kullandığı Moodle tabanlı, şu anda adı YouLearn olan ortamımızda herkes PDF dosyasını yüklemiş oluyor ödevi. Sınıfa da kağıtla geliyorlar. O andan itibaren ödev teslimatı yasak. Sınıfta teslim edilen kağıtları öğrencilere karışık olarak geri dağıtıyoruz. Diyoruz ki üzerine notlandıran kişi şudur diye kendi isminizi yazın. Sonra ben sınıfta soruların çözümlerini aktarıyorum. Fakat çok güzel oluyor. Çok bakımdan çok güzel oluyor. Bir, üzerine düşünülüp gelinmiş soruları öğrencilere anlattığınız zaman o zaman gerçekten bu talip olma işini yaşıyorsunuz. İki, öğrencilerin aklında olup da kendi aralarında ödev çözerken tartıştıkları şeyler size aksediyor ve doğrultma, düzeltme imkanınız oluyor. Üç, benim anlattığım üzerinden arkadaşının kağıdına not vermesini bekliyoruz öğrenciye. Bu başkasının olayı nasıl anladığını, anlattığını, onun eksiğinin, yanlışının ne kadar elzem, kaç puanlık olduğunu tartma yeteneği sağlıyor. Mesleki hayatımızda hep birbirimizi değerlendirdiğimiz, kontrolörlük, denetçilik yaptığımız durumlar oluyor.
Daha ikinci sınıf öğrencileri bunu yapmaya başlıyorlar. Dolayısıyla baktığınızda orada belki çözülmüş bir soru, bir ödevi anlatıyorsunuz ama gelen interaksiyon miktarı sabahın 9'unda bile olsa öğrencilerde bir canlılık oluşturuyor. Ve herkes verdiği not üzerinden de not alıyor. Yani 100 üzerinden 70'lik bir kağıda herkes 100 verip geçse birbirimizi mutlu edeceğiz belki. Ama öyle değil. Arada benim ona verdiğim ekstra 30 puan benim 30 puanımdan düşüleceğini biliyor öğrenciler. Yani bize biraz iş yükü fazla oluyor. Yani hem kağıdın kendisini okuyoruz hem de okuyan kişinin notunu ne kadar fazla ya da eksik verdiğine bağlı olarak notlandırma notu atıyoruz. Bu şekliyle Cuma gününün sabahının ilk saatini kapattıktan sonra konunun daha ileri seviye ve derinlemesine olan kısmını anlattığınız zaman öğrenciler ona hazır oluyorlar. Çalışmış, gelmiş, bir çözümü tartışmışız. Bir de bunun ileri seviyesi var dediğimiz noktada nasıl söyleyeyim, sürülmüş toprağa tohum atmak kadar verimli bir şey oluyor. Yoksa öyle taşın üstüne bir tohumu bırakıp gitmek gibi değil yani. Ve geri dönüyorum, pazartesi sabahı, pazartesi öğleden sonraya geldiğimizde ilk saat dersim her hafta quiz. Bir önceki hafta başladığımız konu budur, ödev budur, çözüm budur, ilerisi şudur dediğimiz konuyu pazartesi günü yarım saatlik quizle konu kapanışını yapıyoruz. Ondan sonra döngü bir tur daha dönüyor ve bir tur daha dönüyor. Şimdi ben sınıfta yoklama almıyorum. İhtiyacım yok. Çünkü pazartesi günü zaten quiz'e gelenler yoklamaya quiz kağıdını vererek şey yapıyor. Öbür taraftan Cuma günü de ödev kağıdını getirip de notlandırma yapanlar zaten sınıfta bulunuyor. Yoklamayı çocuğu zorlayacak bir durumum da yok. Böyle olunca midterm'e girdik mesela. Ben bu dersi yaklaşık 20 yıldır veriyorum. 2019'un güz döneminde başladım ters öğrenme metodolojisine. Ve gördüğüm şey sınıf ortalamasında inanılmaz bir yükselme var. Sınıf ortalaması bir midterm sınavında 100 üzerinden 40, 35, 40 aralığındayken şimdi midtermlerimin ortalaması 65-70 baremine kadar yükseldi. Çünkü her hafta öğrenciye çalıştırdığımız için o son gece sendromu, tamam ya ben bunları zaten sınavına girdim, ödevini yaptım, artık daha nesini çalışayım moduna oluyor. O bakımdan çok memnunum. Bir de bu pandemi dönemi de bize eğitim teknolojileri konusunda ne kadar büyük ufuklar açtı onu da görüyoruz. Dedim ya biraz hocaya yük veriyor. Yani bir hoca haftalar içerisinde quizleri okuyacak. 106 kişi alıyor bu dersi. Quizlerini oku, ödevlerini oku, ödevlere verdikleri notları okuyla aslında çok yoğunmuş gibi geliyor. Ama pandemi döneminde uzaktan eğitimde biz quizleri online yapabileceğimizi, bunu şaşırtmacalı ve random sorular sorabileceğimizi, nümerik ve hatta açık uçlu cevapları nasıl öğrencilerden alabileceğimizi ve hatta sistemin notlandırmayı kendisinin otomatik nasıl yapabileceğine dair bayağı bir kaslarımızı kuvvetlendirdik. O yüzden şimdi yüz yüze eğitime yeni geçtik yeniden bu ayın başında. Ama ben hala quizlerimi sınıfta online yapıyorum. Herkesin cep telefonu var. Kimisi laptopunu açıyor, kimisi tablet getiriyor. Wi-Fi ağı zaten paylaşım içerisinde. Yoksa da herkesin bir şekilde erişimi var. Dolayısıyla quiz'i online sınıfta yapıyorum. Kopya olayları çok azaldı, onu söyleyeyim. Neden? Çünkü bir soruyu mesela ben 4 değişik varyetede hazırlıyorum. Ve öğrencilere bu random şekilde gidiyor. Dolayısıyla yanınızda oturan kişinin sizinle aynı soruya tekabül etme ihtimali oldukça küçük. O yüzden yani ister dip dibe otur, ister ayrık otur, uzak otur. Bu online eğitimi de yüz yüze eğitimin içerisinde yedirdiğimiz bir dönem çok mutluluk verici oldu. Notlandırmayı da sisteme yaptırdığımız için de öğretim üyesinin yükü de azaldı. Açıkçası tavsiye ederim. Yani böyle Evet ters hocam, sistemler yani uygulamayı. kulağa hem çok kolay hem çok zor hem çok yoğun hem çok aslında öğrenmeyi basitleştirecek şekilde geliyor. Aslında benim ikinci sorum, nasıl sonuçlar alıyorsunuz, nasıl geri dönüşler alıyorsunuz ama cevabınızın içinde de Evet. zaten barındırıyordu. Bir kere kulağa zaten dediğim gibi yani ne güzel öğrenirdim dedim şu anda mesela sizi dinlerken. Ama bir taraftan da aslında sürekli bir sınav ve o ders için sürekli bir çaba harcama var. Böyle Evet. hocam çok da zorlanıyoruz diyorlar mı? Yani şöyle söyleyeyim. 20 litrelik bir damacana suyu taşımanın 2 yöntemi var. Hepsini birden tek seferde yüklenip bir seferde Evet. götürmeye çalışmak.
Evet. Veyahut da bunu işte 2'şer 3'er kiloluk bidonlara bölüp her hafta bir kısmını taşımak. Ben açıkçası ikincisini tercih ediyorum. Yani bir de şunu düşünün, her öğrencinin başarılı olması gereken dersi bir bidon su olarak düşünüyorsanız eğer bir damacana, öğrencilerimiz aslında 6-7 damacanayı bir arada götürmek zorundalar. Doğru. Vize haftasını düşündüğünüzde yani bir damacanayı bir seferde götürsün belki ama 7'sini birden tek seferde götürmek yaramıyor. Yani fiziksel ve mental olarak bize zarar veriyor. Peki hocam sadece o bahsettiğiniz derste mi uyguluyorsunuz yoksa artık yavaş yavaş bütün derslere doğru? Çok teşekkür ederim. Bu çok önemli bir soru. Çünkü dikkat ederseniz bu ders için şey dedim. Kısa sürede çok fazla kavramın öğrenilmesi gereken bir şey. Burada çok başarılı oluyor. Ama her derse uygulanır mı sorusunun cevabı hayır. Yani bir tane kıyafetim olsun her yere giyeyim, yok öyle bir şey. Evet. Mesela radar sistemleri dersi açtım. Onda bunu yapmam. Çünkü orada nasıl söyleyeyim az kavram var. Fakat bu az kavramın uygulanabilirlikleri üzerine öğrencilerin kafa yorması lazım. Yani öyle her hafta rutin bir şey yapabilecek bir materyal ortada yok. O yüzden de gerçekten dikkatli seçim yapıp hangi derse nasıl bir metodoloji olacağını görmek bence çok önemli. Çok teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür çok ederim. sağ olun. Çok güzeldi, çok keyifliydi. Hoşça kalın.